Genel olarak Atina güzel. Biraz da güneş açtı. Böyle kalabalık. Tam da bana denk geldi adamların bağımsızlık günü. Fatma ve Necla adında iki kişiyle tanıştım. Bunlar Yunan olduklarını söylüyorlar. Yaşamış oldukları bölgede herkes Türkçe konuşuyor. Askeriye bir mola verdi arkadaşlar. Şu anda araçlar geçmeyi durdurdular. Herhalde bir 15-20 dakika sonra tekrar başlarlar diye düşünüyorum. ...25 Mart günü Yunanistan'da bağımsızlık günü olarak kabul edilir. O yüzden burada da bir kutlama yapılacak. Böyle tavernalar var, işte meyhaneler. Arkadaşlar sanki bir kaosun içerisindeyiz ya. Kalabalıktan yürüyemiyorum. Akın akın insan geliyor ya. Ben hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Bir kalabalık buradan geliyor, bir kalabalık bu taraftan geliyor. Yunanistan'da hani bildiğiniz üzere arkadaşlar Sokrates vardı, Platon vardı, Sagor, Hipokrat, Aristoteles. Bunlar hep Yunan filozoflar ve dünya üzerinde gerçekten kendilerine söz ettirmiş insanlar. Atina gezimin başka bir gününden tekrar sizlerleyim. Akşam geldim, saat geç olmuştu. Vurdum kafayı yattım. Bayağı yorulmuşum. Ayaklarımın altı hatta şişmiş diyebilirim. Şimdi sizi Pisirri bölgesine götüreceğim. Giderken de size göstermek istediğim bir şey var. Atina sokaklarında gezerken sürekli bu şekilde boyanan duvarları görebilirsiniz. Bu Atina'nın her yerinde var. Hani başka başkentlerde falan da gördüm ama Atina'da bakın. Binaların tepesinde var, duvarlarda var. Şu arka tarafta var, şu karşıda var. Yani bu bölge gerçekten ilginç. Adamlar her yere böyle bir duvar sanatı yapıp her yeri boyuyorlar. Geldiğiniz zaman bunu birçok yerde fark ediyorsunuz arkadaşlar. Ben çok şaşırmıştım. Bu kadar düşünmemiştim. Hani olur bizim orada da var. Yok değil ama bu kadarı da biraz fazla gelmişti bana. Arkadaşlar Pisirri bölgesinin böyle giriş tarafını falan size göstermek istiyorum. Bir bakın. Böyle çok güzel mekanlar yapılmış. Akşamları da buralar bayağı canlıydı. Akşamları buradan böyle geçmiştik Utku'yla beraber. Çok güzel yapmışlar. İnsanlar birbirine böyle Beşiktaş'taki gibi böyle rahat yakın oturuyorlar. Güzel bir ortam oluyor. Burası da geldiğiniz zaman hani uğramanız gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Pisirri bölgesi. Şimdi tam oranın da kalbine doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi burada kahvaltı yapacağım. Bu Yunan kahvaltısı var. Bahsetmiştim size daha önceden. Kürt böreği gibi olan. Baustako dedikleri bir şey var. Tam ismini telaffuz edemiyorum da bu alta yazarım görürsünüz. Bunu deneyeceğim. Mekan da burası. İnternetten de araştırdım. En popüler olanı bayan dedi ki peynirli olanı var dedi. Kremalı olanı var dedi. Bir de şu ıspanaklı olanı var dedi. Ya bizim bildiğiniz Kürt böreği başka bir şey değil. Güzel bir ortam. Ben beğendim buraları. Biraz da sizlere içeriği göstereyim. Evet dostlar, şimdi geldik, oturduk. Şöyle bugatsamız geldi peynirli. Tabi burada her zamanki söylediğim gibi buraya her zaman arkadaşlar suyu oturur oturmaz getirip veriyorlar. Herhangi bir para falan ödemiyorsunuz suya. Suları zaten çeşmeden dolduruyorlar. Ve bu güzel bir alışkanlık haline gelmiş. Bence başarılı. Hadi çok geciktirmeden böreğimizi yiyelim. Abi başarılı. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama böyle peynirinin farklı bir tadı var. Farklı bir aroması var. Yani ilk ısırıklıdan belli oluyor böyle. Bakın. Güzel. Şimdi Sintigma meydanına geldim. Hani demiştim ya burada sürekli olaylar oluyor, böyle sürekli bir şeyler oluyor. Bugün de Yunanistan'ın bağımsızlık günüymüş 25 Mart. Ben de ona denk geldim. Burada şimdi şovlar falan yapılacağını söylediler. İşte araçlar gidecek, araçlar gelecek. Hep böyle bir durum var. İnsanlar bayrak satıyorlar, bayrak alıyorlar. 12-12:30 arası büyük ihtimalle şov başlayacak. İçeri gidemiyoruz çünkü askeriye orada, polisler orada. Ne bileyim zaten bayağı bir sıkı bir durum var burada.
Hani ben de nasıl içeri gireceğim veya giremeyecek miyiz onları öğrenmeye çalışıyorum. Yunanların bağımsızlık günüymüş. 1821'den beri kutlamış oldukları. Yani tam bir netleştireyim bakalım nasıl olacak. Büyük ihtimalle askeri geçit törenlerinde arkadaşlar uçak şov oluyor. Bir de tanklar, toplar geçiyor. Bakalım burada nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Bunların artık başbakanlarım, cumhurbaşkanlarım, kimse böyle araçlar falan geçiyor bizim Türkiye'deki gibi. Tabii çok kalabalık değil. Burada daha az gördüm. Ve acayip bir kalabalık geliyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Herkes özellikle şu caddeden bu tarafa doğru geliyorlar. Büyük ihtimalle uçakların gösterisi olacak çünkü birkaç tanesi geçti biraz önce. Ondan sonra da askeri geçit töreni olur. İzleyeceğiz bakalım nasıl geçecek. Yunanistan bağımsızlık gününde geçit töreni geçecek. Töreni izlemek için buradayız. Acayip bir kalabalık var. Herkes bağımsızlık gününü kutlamaya gelmiş. Şimdi geçit törenini izleyecekler. Bu yolun sağı, diğer tarafı, bu tarafı komple insan. Yani top atışları falan yapılıyor. Büyük ihtimalle uçak şovları da olacak. Hani şöyle size biraz göstermeye çalışayım. Elektrik panosu mu diyeyim, telefon panosu mu diyeyim. Onun üzerinde bir tane kalın proyu yakmış. Keyfine bakıyor. Abi mesela bak buradayız şimdi. Adamlar gerçekten böyle bizim tarafla kıyasladığın zaman daha çok gülüyorlar. Öyle görüyorum. Daha çok mutlular. Onu fark ediyorum. Ya umarım bizde de olur. Top atıyorlar arkadaşlar. Belki seslerini falan duyuyorsunuzdur. İşte artık saat kaçta gelip geçecekler. Kim geçecek? Tank mı geçecek? Top mu geçecek? Asker mi geçecek? Bakacağız. İzleyeceğiz hep beraber. Yunanlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. 10.000'den fazla resmi dansları var. Yani halay, malay ne ararsanız 10.000'den fazla. Yani adamlar felsefede, bilimde, ne bileyim birçok şeyde öndelerdi. Bu halay konusunda da herhalde bizi geçtiler ya. Ama şu döner, ne bileyim bu tür işlerde hep elimizden alıyorlar. Arkadaşlar şimdi farklı bir yere geldim. Biraz daha yürüdüm. Ben de bir kahveci arıyorum. Herkes kutlamalar için yavaş yavaş geliyorlar. Tam polislerin, askerlerin, jandarmaların kıyafetleri de bizim kıyafetlere yani benziyor arkadaşlar. Yunanistan'ı şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin bir değişik versiyonu gibi düşünebilirsiniz. İnsan tipleri benziyor, böyle sokak, cadde tipleri benziyor. Hep böyle birbirine yakın. Yunan birisi iyi bir Türkçe konuşsa anlayamazsınız Türk mü Yunan mı olduğunu gerçekten. Yani tip olarak birbirimize çok benziyoruz yani. Onu söyleyebilirim. Bu geçit töreninin olacağı olan caddede yürürken şöyle bir bina gördüm. Burası Atina Akademisi'ymiş. Atina Akademisi'nin başlangıç noktası Platon'a kadar dayandığını falan söylediler. Şöyle sizlere de göstereyim. Çok güzel bir yapısı var. Zaten bir tarafta Athena, diğer taraftaki de Poseidon olması lazım. Karşınızda Atina Akademisi. Platon Akademisi'ne kadar gidiyormuş arkadaşlar tarihi. Bu sağ tarafta böyle şu tarafı zaten demiştim. Burası Atina Akademisi. Burada birçok insan bağımsızlık gününü kutlamak için gelmiş. Yani şansımıza bugün hava da güzel. Tamam mı? Yani eğlenceli bir gün olacak gibi duruyor. Bakalım yağmur bir şey yağmazsa. Güzel bir Mart havası var şu ana kadar. Abicim akın akın insan geliyor ya. Ben hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Yani bir kalabalık buradan geliyor. Bir kalabalık bu taraftan geliyor. Şurada Atina Üniversitesi var arkadaşlar. Şurayı zaten demiştim Atina Akademisi diye. Herhalde geçit töreni başlayacak. Biraz daha fazla hareketlenmeye başladı insanlar. Hani ben eskiden yer falan bulabiliyordum şu kenarlarda da. Şu anda yer bulamıyorum. Biraz da etrafı size göstereceğim için yerimden de ayrıldım. Atina zaten arkadaşlar Yunanistan'ın 10 milyon nüfusu var. 10 milyonun da 4 milyonu Atina'da. Ben geldiğimden beri Atina'da hani genelde Yunan halkını görüyorum. Hani çok fazla böyle turistik yer gibi değil. Mesela Rodos adasındayken Rodos daha iyiydi. Çok fazla daha turist vardı. Tabii orası deniz, kum, güneş tatili. Burası biraz daha tarih olduğu için hani oralar kadar ilgi çekmediğini düşünüyorum yani. Oldu bitti her zaman için güzel yerler. İşte insanlar rahatlıyor falan. Şehre gelince ister istemez yoruluyorsunuz. Geldim kenara bir yere. Böyle arkam kalabalık. Bir sürü insan var kutlamayı izlemek için. Ben de müsait bir yere geldim, çektim. Şimdi sizinle hem biraz sohbet edelim hem de biraz zaman geçirelim dedim. Yunanistan'da hani bildiğiniz üzere arkadaşlar Sokrates vardı, Platon vardı, Sagor, Hipokrat, Aristoteles. Yani bunlar hep Yunan filozoflar ve dünya üzerinde gerçekten kendilerinden söz ettirmiş insanlar. Söylemiş olduğu felsefeler insanlara
vermiş olduğu akıllar, yaşamış olduğu hikayeler çok önemli insanlardı ve bugün bile geldiğimiz zaman Yunanistan'da bunun kalıntılarını görebilirsiniz. Hem mimari olarak hem düşünce olarak. Mesela demokrasi ilk Yunanistan'da çıkmıştır arkadaşlar. O yüzden Yunanistan tarih üzerinde gerçekten önemli bir yere sahip, özellikle Yunan halkı. Bunu öncelikle söylemek lazım. Örneğin Aristoteles ne diyordu? Sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değmeyeceğini savunuyordu. Yani zaten Pisagor'u biliyorsunuz geometri dersinden, yapmış olduğu formüller, işte matematiğin babası. Ondan sonra Hipokrat var bildiğiniz üzere. Hipokrat zaten Yunanistan'ın Kos adasından Hipokrat, ama dünya üzerinde Hipokrat yemini olmadan bildiğim kadarıyla doktorlar işlerine başlayamıyorlar. Hipokrat gerçekten sağlık üzerine çok fazla çalışma yapmış. Önemli insanlardan birisi. Yani Yunanistan gerçekten, özellikle Atina gelip görmeye değer. Ve buraya yaklaşık bir haftanızı ayırın derim. Hani ben daha kısa sürer falan diyordum ama her bir yere minimum, yani günde 2 yere falan gidebilirsiniz eğer düzgün gezmek isterseniz. Antik Yunan'da az çok bilirsiniz böyle çok değişik olaylar oluyordu. Hani zaten bu 300 Spartalıları izlemişsinizdir, Spartaküs'tür, buna benzer filmler. Orada güzellik algısı da bir değişikmiş. Yani zamanında Yunanistan'da bitişik kaşlılar çok talepteymiş. Yani insanlar hep seviyormuş ve onların dedikleri şeyler bir nevi daha önemli, daha zeki insanlar, daha akıllı insanlarmış gibi davranılıyordu. Bitişik kaşlı olan insanlara. Böyle değişik bir yer Yunanistan. Yunanistan'da 6000'den fazla da ada var arkadaşlar. Ada cenneti diyebilirim yani. Zaten biz de zaten birbirimize çok yakın olduğumuz için adalara az çok gelen gidenler vardır. Videoları izleyenler vardır. Görüyorlardır yani. Bu tarafta bulunan yer arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz yer Atina Akademisi diye geçiyor. Şimdi üzerinde 2 kişi var. Şu görmüş olduğunuz Athena, zeka, güzellik, böyle şeylerin tanrıçası. Şu sağ tarafta duran ise arkadaşlar Apollon. Bu şehvet, müzik, bu tarz şeylerin tanrısı diye geçiyor. Böyle güzel bir yer yapmışlar gerçekten. 1926'da burası açılmış. Yukarı doğru sizlerle beraber çıkalım. Bugün burada kalabalığın olmasının sebebini tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. 25 Mart günü Yunanistan'da bağımsızlık günü olarak kabul edilir. O yüzden burada da bir kutlama yapılacak. İşte askerler, tanklar, toplar komple bu bölgeden geçecekler. Geçit töreni düzenlenecek. Ondan dolayı da bugün burası kalabalık. Bayrağını alan gelmiş. Bu akademinin mimari yapısına bakar mısınız? Yani şu Athena olsun, şu Apollon gerçekten başarılı yapmışlar. Valla baktım arkadaki insanlar atlıyorlar. Ben de her gittiğim yerde yaptığım gibi kalabalığa uyuyorum abi. Mesela Dubai'de araba kullanıyorduk. Normalde 80 yazıyor. Herkes orada 120 ile gidiyor. Ben de 120 ile gidiyordum. Yani böyle bir durum vardı. Genelde uyuyordum yani. Kalabalığa uyuyordum ki ceza yememek için ve yavaş gitmemek için. Atina Üniversitesi arkadaşlar. O geçit töreninin olacağı yolun üstünde duruyor. Şu mimari yapılar çok etkileyici ya. Gerçekten bu Yunanlar mimari anlamda gerçekten başarılı adamlarmış. Zaten Yunan düşünürler de pek bir şey söylemeye gerek yok onlar hakkında. Ya şu mimariler gerçekten başarılı. Yani kalite akıyor resmen. Adamlar kaç yüzyıl önce yapmışlar. Ama gerçekten kalite akıyor. Şu merdivenlere baksanıza, Hababam Sınıfı filminde vardı ya. Onun gibi merdivenleri var. Bir de şimdi o tarafa doğru gideceğim. Biraz da o tarafı göstermeye çalışayım. Burada böyle işte bayrak satan insanlar, kahve satan insanlar. Zaten birçok insanın elinde kahveyi görebilirsiniz. Burası tam Mahmut Hoca var ya Hababam Sınıfı'nda. Aynı öyle bir merdivene sahip. Çok güzel bir bina. Burası da büyük ihtimalle bir üniversite şimdi. Motorlar geçiyor. Sonra arkasında diğer araçlar var. İnsanlar bir yandan alkışlıyorlar. Bunlar da büyük ihtimalle o insansız hava araçları var arkadaşlar. Değişik değişik askeri araçları geliyor. Yunan ordusu da fena durmuyor ama halk ateşli değil ya. Türkiye'de olmuş olsaydı burada gürültüden duramazdın abi. Burası savaş alanına dönerdi. Bunlar çok sakinler. Bizim gibi değiller yani.
Önümde 3 tane abla var ya, onların içerisinden bir tanesi çok aşırı milliyetçi. Uçaklar falan filan geçince abla gaza geliyor, böyle ağlayacak gibi oluyor. Aşırı duygulanıyor yani, ilginç. Birkaç tane askeri araç geçtiği zaman bile abla hemen heyecanlanıyor. Bakalım ben konuşurken arkadan geçecek mi? Bekliyorum. Bekliyoruz. Gelmedi, çevireyim. Herhalde askeriye bir mola verdi arkadaşlar. Şu anda araçlar geçmeyi durdurdular. 15-20 dakika sonra tekrar başlarlar diye düşünüyorum. Ben de olduğum yerden indim. Böyle şimdi yavaş yavaş bir tur atacağım. Bakalım buralarda ne var ne yok. Ama çok kalabalık ya. Yürümek bile zor oluyor yani. Adamların hayatının her yerinde kahve var. Adamların da her yerinde yapmış oldukları boya var. Şu duvarlara çizmiş oldukları resimler var ya. Tekrar o Atina Akademisi'nin olduğu tarafa geldim. Biraz da buradan atmosferi izleyeceğim. Şovları falan izleyeceğim. Hep aynı yerden bakmayalım dedim. Genel anlamıyla ben çok beğendim Atina'yı arkadaşlar. Hani yemek fiyatları olsun, içecek fiyatları olsun. Türkiye ile kıyasladığımız zaman yani bence birçok yere göre ucuz geliyor. Özellikle bu turizm merkezlerinden bahsediyorum. Kalite anlamındaysa gerçekten vermiş olduğunuz paranın hakkını genelde alıyorsunuz. Bizim oradaki birçok yer gibi değil. Bazen gidiyorsun, sürprizle karşılaşıyorsun ama burada beğenmeme şansın tabii ki vardır ama sürpriz olma ihtimali çok azdır yani. Genelde tutmuş olan yerler iyi oluyorlar ve gerçekten de mesela atıyorum bir yerde 5 euroluk bir şey 6 euroysa falan o gerçekten çok çok iyi oluyor. Onu da söyleyeyim. Genel olarak Atina güzel. Biraz da güneş açtı. Böyle kalabalık. Tam da bana denk geldi adamların bağımsızlık günü. Bunu da 1826'dan beri Yunanistan'ın bağımsızlık günü de kutluyorlar. Bizim simitlere benzer Yunan simitleri var. Öyle 1 euro, 1,5 euro karşılığında neyse alıyorsunuz. Ben daha denemedim ama fırsatını buldum mu ben de bir deneyeceğim bakalım nasılmış. Başka bir garnizon geçiyor. Şimdi bir başkası geçiyor. Yunan askerleri bıyıklı falan da oluyor gördüm. Bizdeki gibi değil. Etraf böyle. Yürüye yürüye diğer taraflara gidiyorum. Askerler bir yandan gidiyor, insanlar bir yandan alkışlıyorlar. Bir yandan da işte Yunan ordusuna ait savaş uçakları geçiyor, gösteri yapılıyor. Ben de böyle halkın arasından sıyrıla sıyrıla yukarı doğru ilerliyorum. Çok kalabalık gerçekten. Festival havası var gibi hani. Ya buradan nasıl karşıya geçeceğim bilmiyorum. Şöyle insanların arasından geçerek karşıya geçeceğim ama yer yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu an burası kilitlenmiş. Gidemiyoruz arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Adım atacak yeri yok doğru dürüst. Ön taraf tam kilitlenmiş. Baksanıza. Full insan her yer. Arkadaşlar sanki bir kaosun içerisindeyiz ya. Kalabalıktan yürüyemiyorum.
Bir tarafta geçit töreni düzenleniyor. Bir tarafta insanlar duruyorlar, izliyorlar. Bir tarafta insanlar gidiyor, geliyor. Tam böyle bir kaos alanı gibi ya. Bir türlü... Sorry. Şimdi gel. Nasıl geçeceğim, nasıl edeceğim bilmiyorum. Yani buradan... Şöyle bir ilerleyebilirsek. Bu Yunan gençler de bizim gibi arkadaşlar. Her yere çıkmışlar, tırmanmışlar. O kadar kalabalık ki millet artık kapıların duvarlarına, kapılara, duvarlara her yere çıkmışlar. Gençler gösteriyi izleyebilmek için. Çok acayip bir kalabalık var arkadaşlar ya. Ya böyle şeyler de hep bana denk geliyor anasını satayım. Tayland'da da böyle bir kalabalık vardı yine bir festival havasında. 3 kilometrelik bir sahil düşünün. Sahil partileri falan filan yapılıyor böyle. Çok güzel, çok iyi bir yer. Kalabalığa, izdihama girdik. İzdihamdan çıkmamız birkaç saatimizi aldı. Gerçekten o gün orada bence bir 7-8 kişi ölmüştü. O kadar kalabalıktır. Yani öyle bir durumlarda yere düşmemeye çalışın. Düştüğünüz an geçmiş olsun. Yani burası şu an o seviye değil ama biraz daha kalabalık olursa yine bir izdiham olur yani. Çünkü insanlar gidip gelmekte belli bir süre sonra zorlanıyor. İzdiham olayı çok kötü arkadaşlar. Biraz daha ilerledim. İlerledikçe Anayasa Meydanı'na doğru gidiyorum arkadaşlar. Bazıları da oraya Demokrasi Meydanı diyor. Yani böyle birkaç yerden duydum ama normalde şu anki ismi Sintigma Meydanı diye geçiyor. Eskiden burası Kraliyet bölgesiydi. Kraliyet Meydanı diye geçiyordu. Tabii o yaşanan olaylardan sonra Kraliyet Sarayı'nın ismi Parlamento binası oldu. O meydanın ismi Sintigma Meydanı oldu. Böyle değişiklikler yapıldı. Şimdi ben de bir yer bulayım ki sizlere daha iyi çekim yapayım ama şu an yürümekte yine zorlanıyorum. Bir yanda gençler, bir yanda yaşlılar, çoluk çocuk, bebek arabaları. Yürümek çok zor gerçekten. Hareket edemiyorum yani. Yani ne oldu bilmiyorum. Herhalde bitti gösteri. Herkes sokağa dökülüyor. Büyük ihtimalle gösteri bitti arkadaşlar. Herkes dağıldığına göre bu kadar mıydı ya? Ben daha çok şey bekliyordum ama. Kalabalığa bakar mısınız? Şu anda tam o Sintigma Meydanı'nın bulunmuş olduğu yerdeyiz. Bir tarafımızda bulunan yer parlamento binası. Eski Kraliyet Sarayı oluyor. Buradan böyle askeri yürüyüşler yapıldı. Buradan başladı. Şimdi halk da burada. İnsanların çoğu dağıldı ama yine de belki burada bir gösteri falan yapılabilir diye. İnsanlar burada hala bekliyorlar. Ben de biraz daha takılacağım. Ondan sonra giderim. Şu karşıdaki binada da birçok insan vardı biraz önce. Komple izliyorlardı. Kalabalıktan ayrılayım dedim. Böyle biraz ara sokaklarda kaybolayım dedim. Şimdi size göstereyim. Kalabalık bir yere geldik. Abi bugün herkes dışarıda. Hava da güzel. İnsanların çoğu dışarıda gününü geçiriyor. Çünkü resmi de tatil olduğu için insanlar hiç sıkılmadan geliyorlar. Ellerinde çayı, kahvesi, suyu. Bakın şu solda giden çocuğu da görüyorsunuz. Ne güzel giymiş. Bu da o nöbet tutan Yunan askerleri var ya arkadaşlar. O kıyafet. Şöyle görüyorsunuz. Yani şu ana kadar Atina'yı çok beğendim. Güzel. Bize de benziyorlar. Yani hem askeri anlamda hem tip anlamında böyle bize benzeyen de çok da yönleri var. Onu da söyleyeyim. Ben de şimdi nereye gittiğimi bilmeden yürüye gidiyorum. Ne olacak? Hiç bilmiyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Belki dinlenirim biraz. Belki bir kahve falan içerim. Sonra da devam. Kamerayı ayarlayabildim. Arkadaşlar şimdi Atina sokaklarında gezerken sizlere de böyle etrafı göstermeye çalışacağım. Bu kalabalık bugün işte bağımsızlık gününden dolayı gelmiş. Normalde bu kadar kalabalık değil. Tatilde olunca herkes sokaklara falan aktı. Göstereyim etrafı biraz sizlere. Yani Türkiye'de İzmir'e falan çok benzetenler oluyor. Çok yabancılık çekmiyorsunuz. Zaten o hediyelik eşya yerlerine falan gittiğiniz zaman hediyelik eşyacıların birçoğu sanki bizim o işte Marmaris'tekiler, Aydın dediğimdeki yerler gibi oluyor. Çok fazla yabancılık çekmiyorsunuz. Bakın o kadar kalabalık olmasına rağmen yine de hiç böyle bir olay, bir taşkınlık, hiçbir şey yok. Böyle
sakin insanlar. Zaten Yunan halkının çoğu da arkadaşlar yaşlı insanlardan oluşuyorlar. Yaşlı oldukları için öyle çok fazla bizim gibi enerjileri de yok. Buradan böyle insanlar geliyorlar. İşte bir yandan buradan geliyorlar. Ben de şöyle karşıdan karşıya geçiyorum. Trafiği açmışlar burayı. Ama herkes yolda. Yunanistan sokaklarında gezerken dikkatimi bir şey çekti. Burada da ot kullanımı yaygın. Sağda solda görüyorum. Hep böyle, bakın şimdi geçtiğim yerin de üstünde böyle bir ışıklı bir şey var. Orada da mesela yine böyle adamlar ot amblemi koymuşlar. Aynı böyle Hollanda, Amerika, Tayland'daki gibi. Burada illegal de olsa satıyorlarmış. Normalde Yunanistan'ın merkezinde legal değilmiş. İllegal ama adalarda falan ben oraya gittiğim zaman Rodos'ta sormuştum. O zaman alırken size bir fiş veriyorlar. O fiş yanınızda olduğu sürece hani nereden aldığınızı kanıtladığınız sürece hiçbir şey olmaz diyorlardı. Şimdi Ermao Caddesi'ne çıktım arkadaşlar. Ara sokaklardan gele gele. Şimdi böyle bakalım neler varmış. Müziğe doğru yürüyelim. Başka bir konu da Atina'da acayip böyle bir dilenci var. Mesela şurada bir arkadaş yatıyor. Şu karşımda birisi duruyor. Atina'da da dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu şekilde dilenen insanları görebilirsiniz. Hani geldiğim günden belli birçok yerde karşıma çıkıyorlar. Ve insanlar böyle rahat rahat yolun kenarında yatıyor. Bilmiyorum, hani birçok yerde de görmüştüm ama bu kadar çok olmasına şaşırdım. Hani normalde bu kadar çok olacağını düşünmemiştim. Ha bakın bir tane daha var. Ya bu tür insanlardan çok var Atina'da. Anlamadım. Gitti. Dilenci göreceğiniz gibi sokak müzisyenlerini de görebiliyorsunuz arkadaşlar Atina sokaklarında. Çok fazla değişik enstrüman gördüm. Gerçekten değişik, çok hoş bir yer ya. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Adamlar gerçekten değişik bir kültür yani. Böyle nasıl atıyorum Arabistan'a gidersiniz ya da atıyorum Mısır'a gidersiniz, İngiltere'ye gidersiniz. Gerçekten dünya üzerinde birçok şey etkisi olmuş önemli milletlerden yani. Zaten bizimle komşumuzla ne kadar çok iyi anlaşamasak da birbirimizi ne kadar çok sevmesek de siyasi sebeplerden dolayı. Dayım arkada efkarlı söylüyor. Anlayabilsem ne dediklerini. Abi Yunanca diğer dillerle alakası yok ya. Hiç böyle aradan böyle hani yakalayabileceğin kelime de yok. Bazı diller vardır. Mesela dün Polonyalılar konuşuyordu. Onların dillerinden hani Rusça kelimeler falan çok vardı. Rusça kelimelerin içerisinde de zaten diğer kelimeler de var. Yakalayabiliyorsunuz. Ama Yunanca'da yakalayabileceğiniz kelime sayısı çok çok az. Yani ne bileyim. Bence belki yani %1 falandır ya. Yoksa yakalayamazsınız. Burada yine ayrı bir müzisyen. Yine bir dilenci var. Sağda. Bir de anlasam ne dediklerini anlamıyorum. Ama iyi çalıyorlar. Ermao Caddesi'nden geçerken şimdi dün döner yemiş olduğum bir yer vardı. Şu arkamda görünüyor. Güzel döner yapıyorlardı. Zaten buraya fiyatını da koyarım. 4.20 euroydu. Şimdi onun yanında Yunanlıların çok popüler dedikleri bir lokumları varmış. Şimdi sizlere göstereceğim. Bir de onu denemek istiyorum böyle. Lukumades denen bir yer. Şöyle arkamda görüyorsunuzdur. Şimdi insanlar yiyorlar. Ben de onu göstereceğim sizlere. Yani şöyle bir şey. Bizimkinden ne kadar farklı bakacağız. Bildiğin lokmacı işte arkadaşlar. Şöyle lokmayı hazırlıyorlar. Sadece bizim lokmanın biraz daha değişiği kabın içine koyuyorlar. Böyle soslarla falan veriyorlar size. Siz de alıp yiyorsunuz. Ben de şimdi alacağım. Böyle üzerine bal veya işte çikolata, fıstıklı hangi çeşit istiyorsanız bu şekilde üzerine kremasını koyuyorlar. Size servis ediyorlar. Bence Yunan lokması da denenmeli arkadaşlar. Ben de şimdi deneyeceğim. Zaten burası da popüler bir yer. Tam Ermao Caddesi'nin hemen yanında. Yunan lokması duruyor arkadaşlar. Geldim ağırladım.
böyle tam yol kenarında bir yerde Ermao Caddesi'nde. Bir bakalım tadına nasılmış. Dedikleri kadar var mı yok mu göreceğiz. İçinde tarçın var, bal var. Bunu daha değişik de yapıyorlarmış. Ama şu an ben çok beğendim. Bizimkinden farklı. Bizimkiyle pek bir alakası yok. Bizim lokma böyle değil. Burada biraz daha bizimkinin biraz daha gelişmiş halini diyebilirim. Çok fazla da çeşit var. Yani kim nasıl istiyorsa ayarlayabiliyorlar, yapabiliyorlar. Bence gelirseniz bir uğrayın. 4 euro da bedeli var arkadaşlar. Moskova gibi önemli ve büyük başkenti gördükten sonra Atina sizin için basit geliyor. Yani benim için basit çok bir şey değil yani. Her yerden her yere yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz. Maksimum 20 dakika. Küçük böyle yaklaşık 5 kilometre bir alan düşünün. Sağlı sollu. Komple istemiş olduğunuz hemen hemen her şey var. O yüzden ben sevdim buraları ya, güzelmiş. Abi çok tarihi yerler de var, bakar mısınız? Böyle yerler de var. Arkadaşlar Little Cook denen bir yer var. Oraya geldik. Buradaki böyle dükkanları çok güzel süslemişler. Her ay burada ayrı bir konsept oluyormuş. Ayrı şekilde süslüyorlarmış. Şimdi ben de geldim. Burada oturup bir şeyler içeceğim. Garsonlar bile çok güzel giyinmişler. Bence gelirseniz bu bölgeye bir uğrayın. Uğramadan gitmeyin bu bölgeye. Şöyle. Ben de şimdi bu bölgede bir kahvemi içeyim. Kendime bir yer bakayım. Çok güzel değil mi arka taraf? Çok başarılı süslemişler. Koymam. Koyarsan ben gelirim. Beni yakala vur beni. Vay Necla vay. Türkçe filmleri izliyor musunuz? Evet. Rüzgarlı Tepe. Oo, başka? Yalı Çapkını. Yalı Çapkını. Siyah Kal. Sevsizler. Biraz önce Fatma ve Necla adında iki kişiyle tanıştım. Bunlar Yunan olduklarını söylüyorlar. Yaşamış oldukları bölgede herkes Türkçe konuşuyor ve Yunanca konuşuyor. İşte biz doğma büyüme buralıyız. Müslümanlar. Yani ilginç bir yer. Yunanistan ilginç bir yeriyim. Ben bilmiyorum böyle orada yaşayan insanların çoğunun Türkçe konuştuğunu ve Müslüman olduğunu. Ben bilsem kesin oraya giderim. Tabii bu kızlar tam olarak ne olduklarını bence bilmiyorlar. Belki de bir Türklük olabilir. Çünkü o bölgedeki çoğu insan Türkçe biliyormuş. Türkçe kanalları falan filan izliyorlarmış. Osmanlı'dan kalan bir takım insanlar olabilir. Tabii zamanla biz Yunanlaştık, Yunan olduk falan diyorlar ama yine de Türkçeleri falan çok güzel. Şimdi o sabah kahvaltı yapmış olduğum yer vardı arkadaşlar. Şu arkamda görüyorsunuz. Bu saatlerde yani saat 2-2.30 sularında falan burada daha kalabalık oldu. Dediğim gibi bugün tatil olduğu için insanlar oturmuşlar, yiyorlar, içiyorlar. Tatil günün tadını çıkartıyorlar. Yine gördüğünüz üzere duvara resim yapmışlar. Bu sanat Yunanistan'da, daha doğrusu Atina bölgesinde çok daha popüler. Şu resimde görmüş olduğunuz şey döneri, gyros diyorlar. Böyle onun içine et koyarlarsa savlaki oluyormuş. Tavuk olunca gyros, içine tavuk değil et girdiği zaman da savlaki diyorlar. Servis ettikleri zaman tabağa yine savlaki diyorlar. Böyle yani ucuza şeyler de var, pahalı şeyler de var. Böyle tavernalar var, işte meyhaneler. Hay. Alo. Çok güzel süslemişler buralar. Çok güzel yapmışlar.